Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çıngırak, içindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran çocuk oyuncağıdır. Konya Çumra, Çatalhöyük'te yapılan kazılarda 9000 yıllık çıngırak bulundu. Aksaray, Acemhöyük'te yapılan kazılarda 4000 yıllık ayı kafası şeklinde çıngırak bulundu. Bulunan çıngıraklar ateşte pişirilmiş kilden yapılmış. Ses çıkartması için içine taşlar konulmuş. Yapan üzerine muhtemelen yapanı belli eden imza niteliğinde işaretler koymuş. Kayseri Kültepe Antik Kenti'nde 4000 yıllık benzer çıngıraklar bulundu. Şanlıurfa Mezrahöyük'te 5000 yıllık, Şanlıurfa Grevirike'de 5000 yıllık, Bilecik Demircihöyük'te 5000 yıllık, Diyarbakır Hakimi Use'de 5000 yıllık, diğerlerine benzeyen kilden yapılmış çıngıraklar bulundu. Kars'ta Urartulardan kalma 2800 yıllık bronz çıngırak bulundu. Bunları sadece fikir vermesi için söyledim. Hem ülkemizde hem dünyanın farklı ülkelerinde binlerce yıl öncesine ait çıngıraklar bulundu. Ben sadece birkaç tane örnek verdim. Kil, demir, bronzdan yapılan çıngıraklar bulundu. Ahşap çıngıraklar da olabileceğini ama binlerce yıl dayanamayacakları için bize ulaşmadığını düşünüyor araştırmacılar. İyi de bundan binlerce yıl önce dünyanın farklı yerlerinde bebekler çıngıraklarla oynamış. Şimdi ben bunu neden anlatıyorum diye aklınıza gelecektir. Hemen cevap veriyorum. Ben bu çıngırakların Allah'ın varlığını ispat eden sayısız delillerden biri olduğuna inanıyorum. Allah'ın varlığı ile çıngırağı nasıl ilişkilendirdiğimi soracaksınız. Onu da cevaplayayım. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde insanlar bebekleri ağladığında susturmak ya da oynayıp vakit geçirsinler diye aynı aleti kullanıyorlarsa bu bütün insanların yaratıcısının tek olduğunu gösterir. Birbirlerini görmeyen farklı insanlar aynı soruna aynı çözümü buluyorlarsa bu onlara aklı verenin tek bir yaratıcı olduğunu gösterir. Nasıl olur da iletişimin olmadığı zamanlarda dünyanın her yerinde ağlayan bebekleri susturmak için aynı oyuncak yapılmış. Öncelikle bebeğin çıngırak sesinden hoşlanıp susacağını nereden biliyorlardı? Bu düşünerek akla gelecek bir şey değil. Hadi diyelim deneme yağma yöntemiyle buldular. Bunun olamayacağını hepimiz biliyoruz. Öyle olsa bebekleri susturmak için çıngırak dışında ne denemiş olabilirler? Olmaz ama diyelim oldu. Bir şekilde çıngırak sesinin bebekleri teskin ettiğini buldular. Farklı coğrafyalarda bulunan çıngırakların şekilleri de birbirine benziyor. Yuvarlak, hayvan başı şeklinde ya da hayvan şeklinde. Bunu nasıl açıklarız? Benim bu konuda bir fikrim var. Fikrimi anlatacağım ama çok merak ediyorum. İnsan Allah yaratmamıştır, İnsan evrim olmuştur diyen ateistler bunu nasıl açıklarlar? Evrimle oluşmuş insanlar dünyanın farklı yerlerinde birbirlerinden görmeden ağlayan bebeğin eline çıngırak tutuşturmayı nasıl düşünmüşler? Binlerce yıl öncesine ait çıngıraklar Sibirya'da da bulunuyor, Mısır'da da. Bundan 4000 yıl önce Sibirya'da yaşayan birinin Mısır'da kullanılan oyuncağı görmesi imkansız. Mısır'dan Sibirya'ya ya da Sibirya'dan Mısır'a bir ticaret kervanı gitmesi de imkansız. O dönemlerde o kadar uzun mesafe kat etmek imkansızdı. Zaten o dönemlerde ticaret kervanları da yoktu. Olsa bile kimse binlerce kilometre yol gidip satmak için çıngırak götürmez. Öyle bir yolculuğa giderken bebek de götüremeyeceklerine göre demek ki
evrimsel süreçte gelişen tüm insanların aklı aynı doğrultuda düşünecek şekilde evrimleşmiş. Neyse, ateistleri ciddi almaya gerek yok. Biz konumuza ciddiyetle devam edelim. İnsanlık tarihi boyunca farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yaşayan insanların bebeklerine oyuncak olarak aynı oyuncağı, yani çıngırağı düşünmelerinin neden olduğu ile ilgili bir fikrim var demiştim. O fikrim şu ki, Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ayette ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin diyerek bize Adem Aleyhisselam'ın bütün isimleri öğrettiğini haber veriyor. Müfessirler Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği isimleri insan, hayvan, eşya her ne varsa onların isimleri ve onlara isim verme yeteneği olarak açıklamışlar. Eğer insanda bir şeye isim verme yeteneği olmasaydı bu insan için zorluk olurdu demişler. Örneğin ekmeğe ekmek demesek ondan nasıl bahsedeceğiz? Nasıl ekmek isteyeceğiz? Ekmeği nasıl anlatacağız? Bu noktada aklıma ayette kastedilen sadece isimler mi diye geliyor. Yoksa ayette isim derken ismi olan her şeyin bilgisi mi kastediliyor? İnsanlar sürekli yeni şeyler ortaya koyuyorlar. İnsanın içinde bir bilgi var ve zaman geçtikçe o bilgi ortaya çıkıyor. Mesela Ay'a Yolculuk romanı 1865 yılında yazıldı ve 1969 yılında Ay'a gidildi. Henüz ortada Ay'a gitmek için teknoloji yokken bilim adamı olmayan bir romancı bunu hayal etti. Belki de dünya hayatında bize lazım olan tüm bilgi babamızdan veraset yoluyla bize aktarılmış. Vakti geldiğinde ve bazı kişilerde o bilgi öne çıkarak hayata geçiyor. Hayatın herhangi bir alanda bir ihtiyaç olduğunda o konuda çalışanlar bir süre sonra o bilgiyi ortaya çıkarıp yeni bir icat ortaya koyuyorlar. Kutuplara gitmek gerektiğinde bir oraya gitmek fikrini, bir başkası gidebilecek gemiyi, bir diğeri orada giyilebilecek kıyafetleri icat ediyorlar. Salgın hastalık oluyor, aşısı bulunuyor. Savaşa giriliyor, gerekli silahlar yapılıyor. Eğitim için materyaller üretiliyor. İnsanlar sürekli yeni bir şeyleri ortaya çıkarıyorlar. Yoktan yaratmak Allah'a mahsus. Kimse yoktan yaratmıyor. Adeta lazım olan her bilgi bir depoda bekliyor ve lazım olunca oradan çıkıyor. Yani haberlerde şöyle bir şey duysak şaşırmayız. Yapılan bir cihaz köpeklerin havlamasını konuşmaya çeviriyor. Artık köpeklerin havlarken ne demek istediklerini anlayacağız. Sanırım buna kimse şaşırmaz. Bu çok abartı bir örnek gelebilir ama en azından bunun kadar abartı şeyler zaten hayatımızda var. İnternet, bilgisayar, akıllı telefon, derin dondurucu, mikrodalga, fırın ve bunlar gibi yüzlerce hatta binlerce şey en az bu köpeğin konuşması örneği kadar uçuk bir şey. Asansörler, yürüyen merdivenler, bizi görünce açılan fotosellik kapılar bunlar çok mu normal? İnsanların bunları düşünmesi çok mu basit? İnfraruj, kızılötesi ışınlar, röntgen, MR, tomografi düşünerek bulmak çok mu kolay? Kablosuz bilgi transferi, kablosuz elektrik transferi çok mu anlaşılır? 200 kişilik bir yolcu uçağının ağırlığı 560 ton. 560 tonun havada uçması, 200 kişinin havada 560 tonluk metal bir kutunun içinde oturup saatte 1000 kilometre hızla yolculuk yapması çok mu normal? Önce elektrikli süpürgeyi, sonra kablosuz şarjlı süpürgeyi, sonra evin haritasını hafızasında tutup evi süpüren robot süpürgeyi icat etmek çok mu anlaşılabilir bir şey? Hayatımızda bunun gibi yüzlerce, binlerce akıl almaz şey var. Onlara şaşırmadık. Köpeğin söylediklerini anlayacak olsak ona da şaşırmayız. Öyleyse muhtemelen kıyamete kadar insanlara lazım olacak tüm bilgi Adem Aleyhisselam'a verilmiş. Adeta bir belleğe yüklenir gibi yüklenmiş ve evlatlarının da ortaya çıkıyor. Hani birimizin bir huyu dedesine ya da dedesinin dedesine benziyor.
dedesine çekmiş diyoruz. Birçok davranışımız da belki tanımadığımız 5-10 nesil önceki atamıza çekmiş. İşte Adem Aleyhisselam'a isim öğretilmesini böyle anlıyorum. Şüphesiz ki doğrusunu Allah bilir. Bu ayette anlıyorum ki bütün insanları yaratan Allah, bütün insanları Adem Aleyhisselam'ın soyundan yaratan Allah'ın Adem Aleyhisselam'a yüklediği bilgi çocuklarının da ortaya çıkıyor. Onun için dünyanın farklı yerlerinde insanlar birbirlerinden haber olmadan ağlayan bebeklerin çıngırak sesiyle sakinleşeceğini düşünüp çıngırak yapıyorlar. Sadece çıngırak yapmakla kalmıyor. Bebeğin eline alıp oynarken hoşlanmadığı için ya top şeklinde ya da bir hayvan şeklinde yapıyorlar. Onunla da yetinmeyip bebek elinden düşürmesin diye ona bir çubuk bağlıyorlar ya da tutabileceği bir ek yapıyorlar. İnsanlık teknolojide, bilimde çok yol kat etti ama hala ağlayan bebeklerin eline çıngırak veriyoruz. Üstelik dünyanın en iyi üniversitesinde görev yapan profesörün çocuğu da, çölün ortasında çadırda yaşayan deve çobanın çocuğu da çıngırakla oynamayı seviyor. Yaratıcı bir olduğu gibi hayatın başında anadan doğma bütün insanlarda aynı. Aradaki fark büyüyünce açılıyor. Tıpkı Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Ben sadece çıngırağa örnek verdim. Ama yapan kazalarda bugünküne benzer birçok çocuk oyuncağı bulundu. Mardin'in Kızıltepe'de 7500 yıllık oyuncak araba. Eski Mısır hierogliflerinde 4000 yıllık topla oynayanların figürleri. İran'da 3000 yıllık oyuncak at arabası. Yunanistan'da 2500 yıllık bir vazonun üzerinde yoyo ile oynayan çocuk resmi. Yunanistan'da 2000 yıllık topaç. Girit'te 2500 yıllık salıncağa binen kız figürü. İran'da 2500 yıllık oyuncak kirpi. Roma'da 1000 yıllık bebek. Meksika'da 3500 yıllık oyuncak köpek. Mısır'da 3000 yıllık iple çekilince ağzı açılıp kapanan oyuncak kedi. Yunanistan'da 3000 yıllık oyuncak tekerlekli at. Pakistan'da öküzlerin çektiği oyuncak kağını. Yine Pakistan'da 3000 yıllık oyuncak maymun. Konuşmamı bitirirken bir şey daha söylemek istiyorum. Konuyu çıngırak üzerinden anlattığım için onun gibi oyuncakları saydım. Ama farklı bir şey daha söyleyip konuşmamı öyle bitireyim. Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te 900 yıllık tuzluk bulundu. 900 yıllık tuzluk bulundu. Bugün kullandığımız tuzlukla birebir aynı. Tasarımı da çok güzel. Piyasaya sunulsa satılır. Hadi testler bunu açıklasın. Velhamdülillah.